Bilim kurgu filmlerinde bir sahne vardır. Kahraman bir simülasyonda yaşadığını fark eder. Etrafındaki her şey gerçek gibidir. Dokunabilir, duyulabilir ve hissedilebilir. Ama bir şeyler yanlıştır. İşte narsisistik ilişkilerde yaşadığımız tam da budur. Bir gerçeklik yanılsaması. Bunun bir diğer adı da kamufle narsisizmdir. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir tablo vardır. Komşulara gülümseyen, iş yerinde ödüller kazanan, sosyal medyada ilham veren, paylaşımlar yapan biri. Ama eve gelip kapı kapandığında o tablo yere iner. Renkler solar ve geride sadece gri bir manzara kalır. Bu kişiler öyle bir beceriye sahiptirler ki bir profesyonel bile bazen onların büyüsüne kapılabilir. Çift terapisine gittiğinizde siz kendinizi ifade etmeye çalışırken o sakin bir sesle ben sadece onu mutlu etmeye çalışıyordum der. Ve terapist bile bazen başını kaldırıp sallayarak belki siz de biraz esnek olabilirsiniz gibi şeyler söyler size. İşte o an sizin için dünya bir kez daha ekseninden kaymaya başlar. Mitolojide vampirler vardır. Kan emerler, gece dolaşır ve gün ışığından kaçarlar. Ama gerçek hayattaki en tehlikeli vampirler kan değil, enerji emerler, duygu emerler ve en kötüsü de bunu yaparken size bir borç defteri tutarlar. Her iyilik, her jest, her gülümseme hepsi o deftere kaydedilir. Ve bir gün hiç beklemediğiniz bir anda o defter masaya serilir ve ben senin için neler yaptım bak gördün mü? Oysa sen bana yalnızca acı verdin gibi replikler duyarsınız. Bu bir duygusal manipülasyon tekniğidir. İlişki bir borsa haline gelir. Sevgi hisse senedine dönüşür ve her gün değeriniz düşer. Örneğin biri eşine doğum gününde muhteşem bir hediye alır. Herkes hayranlıkla izler ama eve geldiklerinde o hediyeyi 3 ay boyunca her tartışmada yüzüne vurur. O kadar para harcadım, sen hala mutlu değilsin gibi şeyler söyler. O hediye gerçekte yalnızca bir tasma olmuştur. Ne kadar da acı. Şimdi size 3 kapıdan bahsedeceğim. Bu kapılar basit görünür ama arkalarında muazzam bir güç vardır. İlk kapımız dur. İkinci kapımız dön. Üçüncü kapımız da yürü der bize. Hayatınızın çoğunu muhtemelen yanlış yöne koşarak geçirmiş olabilirsiniz. Birileri size koş dedi ve siz de koştunuz. Hızlan dedi, hızlandınız. Sen yeterince iyi değilsin dedi ve siz daha da hızlı koşmaya başladınız. Ama hiç durup kendinize şunu sordunuz mu? Ben nereye koşuyorum böyle? İşte ilk kapımız olan dur kapısı tam da burada devreye girer. Durduğunuzda akıntının sizi sürüklemesine izin vermemeyi seçersiniz. Ve biliyorum bu korkunç gelebilir. Çünkü durmak o nehrin ortasında hareketsiz kalmak gibi görünür. Ama aslında durmak ilk kez zemine basmaktır. Mühendisler bir bina inşa ederken ilk önce çelik bir çerçeve kurarlar. Camlar daha sonra gelir, boyalar daha sonra, dekorasyon çok daha sonra. Ama o çelik çerçeve her şeyin temelidir. Bizim hayatımızdaki çelik çerçeve nedir peki? Sınırlarımızdır. Ve narsistlerin en sevdiği oyun o çelik çerçeveyi görünmez kılmaktır. Yavaş yavaş, tatlı sözlerle, bazen tehditle, bazen gözyaşlarıyla o çerçeveyi sökmek. Ve bir gün uyanırsınız, bir bakmışsınız eviniz çökmüş. Peki o çelik çerçeveyi yeniden nasıl inşa edebilirsiniz? Bazen bir basit cümleyle bu yapılabilir. Bu davranışına tolerans göstermiyorum. Bu kadar. Bakın, bu kadar. Bu 4 kelime tüm dinamiği değiştirebilir. Çünkü bunu söyleyinceye kadar muhtemelen hep savunma yapmış, açıklama yaparak özür dilemiş olabilirsiniz. Ama o anda ilk kez gerçek bir sınır çizdiniz. Bu davranışına tolerans göstermiyorum. Bu cümle bir silah değil, bir beyandır. Atmosferdeki basınç değişimi gibi fark edilir, hissedilir ama patlayıcı değildir. Hemen ardından ikinci çelik çivi çakılır. Bu şekilde muamele görmeyi kabul etmiyorum. Burada sen değil, ben bu şekilde diyorsunuz. Ona saldırmak yok. Yapılan davranışı tanımlıyorsunuz. Bu davranış odaklı iletişim olarak bilinir ve inanılmaz güçlüdür. Havlayan köpek ısırmaz derler. Narsistler de tam olarak böyle düşünür. Siz tehdit ettikçe, bağırdıkça, şunu yapacağım, bunu yapacağım dedikçe onlar rahatlar. Çünkü bilirler ki boş tencere çok ses çıkarır. Ama asıl güç sessizliktedir. Asıl güç söylediğiniz şeyi yapmaktır. Pek çok insan eşini yıllar boyunca uyarır, ağlar, yalvarır ama hiçbir şey değişmez. Sonra bir gün tek bir kelime söylemeden bir avukatla görüşür, evrakları hazırlar ve sessizce boşanma davası açar. Ve karşı taraf şok olur. Bunu yapmaya derhal bir son ver dediğinizde arkasında bir eylem planı olmalı. Aksi takdirde bu sadece rüzgarda savrulan bir yaprak gibi olur. Bir zaman sonra
Her iki taraf da buna bağışıklık kazanır ve olayın tüm ciddiyeti kaybolur. 500 kez ayrılıp 500 kez bir araya gelen çiftler tanımışsınızdır. Kendileri de dahil kimse onların ne ayrıldıklarına ne de yeniden bir araya geldiklerine inanmaz. Bazen aksiyon fiziksel olarak o odadan çıkmaktır. Bu konuşma bitti deyip gerçekten gitmektir. İlk seferde yüreğiniz yerinden çıkacak gibi atabilir. Çünkü yıllar boyunca sizden beklenen orada kalmak, dinlemek, üzerinize atılan her şeyi emmektir belki de. Ama siz çıktığınızda bir şey değişir. Güç dengesi kayar artık. Uzak Doğu dövüş sanatlarından biri olan Aikido'nun temel prensibi oldukça basittir. Rakibinizin gücünü ona karşı kullanırsınız. O size yumruk attığında siz onun kolunu tutup kendi momentumunu kullanarak onu devirirsiniz. Narsistlerle duygusal aikido yapmak da aynı prensibe dayanır. Bir fırtınanın içinde olmakla onu izlemek arasında muazzam bir fark vardır. Fırtınanın içindeyseniz yapraklar savrulur, ağaçlar devrilir, her şey bir kaosa dönüşür. Ama fırtınayı bir camın arkasından izliyorsanız fırtına hala güçlüdür ama sizi etkilemez. Narsist size bağırdığında, hakaret ettiğinde ve suçladığında adeta yapay bir fırtına yaratıyor gibidir ve sizden beklediği şey de o fırtınada kalmanız ve içine çekilmenizdir. İşte tam o anda camın arkasına geçmelisiniz. Üzgün olduğunu görüyorum deyin sakin bir ses tonuyla. Sanki laboratuvarda deney yapan bir bilim insanı gibi. Bakın bu cümle şaşırtıcı bir etki yaratır. Çünkü muhtemelen sizden duygusal bir reaksiyon bekliyordur. Savunma, karşı saldırı, gözyaşı ama siz duygu içermeyen bir gözlem yaptınız. Öfkeli görünüyorsun dediğinizde onun öfkesini tanımladınız ama sahiplenmediniz. Ve hemen ardından en kritik cümle şu olmalı. Senin duyguların benim için önemli ama onlar benim sorumluluğumda değil. Bu psikolojik anlamda bir sınır ilan etmektir. Kibar bir şekilde senin duygusal çöplüğün benim bahçem değil demektir. Antik Yunan'da Truva kuşatması 10 yıl sürmüştü. Sonra Yunanlılar akıllıca bir şey yaptılar ve büyük bir tahta at inşa edip içine de askerleri saklayıp Truvalılara hediye olarak sundular. Truvalılar atı içeri aldılar ve gece olunca içindeki askerler çıkıp şehri ele geçirdi. Şimdi de bu hikayeden esinlenerek biz de etik bir Truva atı stratejisi kurgulayalım. Diyelim ki Narsis size sen berbat birisin, hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun dedi. Klasik tepkiniz ne olurdu? Muhtemelen savunmaya geçmek, kendinizi ispatlamak ve bir takım örnekler vermek gibi şeyler. Ve böylece o toksik tartışma saatler boyu sürebilirdi. Ama şimdi farklı bir şey yapabilirsiniz. Derin bir nefes alarak bu senin bakış açın. Buna saygı duyuyorum ama katılmak zorunda değilim. Bakın ona hak vermediniz. Yalnızca onun da bir bakış açısı olduğunu kabul ettiniz. Bu ince ama muazzam bir ayrımdır. Ve bu tepkiye muhtemelen bir anlığına da olsa şaşırır. Çünkü beklediği savaş bu değil. Siz ona evet sen böyle düşünüyorsun bunu anlıyorum dediniz ama sen haklısın ya da haksızsın demediniz. İşte bu bir nevi psikolojik judodur. Bunu yaparak onun enerjisini boşa harcatırsınız. Denizin dibinde yaşayan balıklar vardır. Derin sularda, ışığın ulaşmadığı yerlerde yaşarlar. Orada ses yoktur, karmaşa yoktur. Sadece derin, muazzam bir sessizlik vardır. Narsistler gürültüyle beslenirler. Sizin sözcükleriniz, savunma ve açıklamalarınız bunların hepsi onlar için oksijen gibidir. Peki ya o oksijeni keserseniz? O zaman ne olur? Diyelim ki size onlarca sayfa hakaret dolu bir mesaj gönderdi. Mesaja bakarken bile parmaklarınız titriyor, yüreğiniz çarpıyor. Her satırda yeni bir suçlama var. Ve içinizden bir ses cevap vermeliyim, her şeyi açıklamalıyım diyor. Hayır, emin olun bu hiçbir şeyi çözmez. Cevabınız şu olmalı. Tamam, sadece bu. Tek sözcük. Nokta. O çok fazlasını beklerken siz sessizliğin ağırlığını kullanıyorsunuz. Kendini savunan, suçluluk hisseden eski sizden eser yok. Sufizmde imtina diye bir kavram vardır. Bu elinde olana razı olma değil, gereksiz olana direnmeme sanatıdır. Siz o mesaja uzun uzun bir cevap yazdığınızda aslında onun oyununa da evet demiş olursunuz. Ama anladım, tamam deyip geçtiğinizde oyundan çekilirsiniz. Seni duyuyorum. Bu basit cümle muazzam bir psikolojik etki yaratır. Çünkü insan ruhunun en derin ihtiyacı görülmek ve duyulmaktır. Narsistler de bu ihtiyacı hissederler. Hatta normalden çok daha fazla. Söylediklerini duyuyorum dediğinizde
Ona bir hediye vermiş olursunuz. Varlığını onaylarsınız. Ama bu ona hak vermek demek değil. Seni duyuyorum ile sen haklısın arasında dünyalar kadar fark vardır. Bu cümle aynı zamanda bir kalkandır. Onun tepkisi size bulaşmaz. Tıpkı bir doktorun eldiven takması gibidir bu. Hastaya dokunur ama enfeksiyon kapmaz. Bir de şu cümle var. Gerçekten ilginç bir bakış açısı bu. Gayet zarif ve nötr. Ne onay var ne reddediş. Sadece bir kayıt bu. Dinledim, not aldım, anladım demiş gibi. Ama hak vermeniz ya da onaylamanız gerekmiyor. Şimdi size bir acil durum çantası vereceğim. İçinde hayat kurtarıcı cümleler var. Lütfen bunları ezberleyin, yazın, içselleştirin ve gerektiğinde de kullanın. Bu konuşma şu an benim için gerekli değil. Belki de biraz mola vermemiz gerekiyor. Bunu belki başka bir zaman konuşabiliriz. Senin baktığın pencereyle benim baktığım pencere aynı manzaraya sahip değil. Bu baskı altında karar veremem. Lütfen biraz mola verin. Tiyatroda her perde bittiğinde sahne değişir. Işıklar ve dekor değişir ve seyirci bilir ki yeni bir bölüm başlıyor. Bizim hayatımızda da perdeler var ve şimdi tam şu anda belki bir perde kapanmak üzere. Bu değişim bir gecede olmaz. Bu bir süreçtir. Bazen 2 adım ileri, bir adım geri gidersiniz. Bazen kendinizi tekrar tekrar o döngüde bulursunuz. Çok daha kararlı, çok daha kendinden emin ve çok daha cesurca. Evet, belki karşı tarafı hiçbir şekilde değiştiremeyebilirsiniz. Fakat siz artık bir şeylerin zorla değişmeyeceğinin bilincindesiniz. Ve şimdi biliyorsunuz ki bilmek özgürleşmenin ilk adımıdır. Narsisti değiştiremezsiniz ama onunla olan dansınızı bitirebilirsiniz. Müzik çalmaya devam edebilir ama siz artık pistte olmak zorunda değilsiniz.